Bugün Canon R6V'yi konuşacağımız için girişte önce bu makineyle çektiğim videoları sizlere göstermek istedim. Çünkü bir kameranın en iyi anlaşılabileceği yöntem onun doğrudan çekmiş olduğu ürünü incelemek. Video kalitesini, video performansını, renklerini, neler yapılabileceğini bu sayede anlayabiliyoruz. Ben de böyle bir girişle başladım ve her zaman olduğu gibi sizlere kapsamlı bir şekilde Canon R6V yani V2 video demek. Bu bir video kamera. Sizlere video kamerayı detaylı bir şekilde anlatacağım. Biraz objektiflerden de bahsedeceğim. Bu iki objektiften daha önce bahsetmiştim. 70-200 ve 100-500. Ama buradaki 24-105 objektiften biraz bahsedeceğim. Çok iyi bir objektif. Aynı zamanda bu arada beni Canon R6 Mark III çekiyor. Onun üzerinde de 35 mm f1.4 objektif var. Prime bir objektif. Biraz o objektiften de bahsedeceğim. Hadi gelin detaylara geçelim. Detaylara geçmeden önce de bir kontrol ederseniz abone olmayabiliyorsunuz. Videoları izliyorsunuz ama unutulabiliyor. Daha videonun başındayken de beğenir ve hype ederseniz de sevinirim. Şimdi Canon R6V video kamera olarak üretildiğinden dolayı gövde yapısı tamamen daha böyle video odaklı bir yapıda. Zaten vizör bulunmaması bunun en temel özelliği. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü ben bu makineyle sahaya çıktığım zaman fotoğraf çekmek çok aklıma gelmiyor. Video çekiyorum. Ama bu makine tabii ki fotoğrafta çekebiliyor. Yani R6 Mark III ile fotoğraf özellikleri aynı. 32.5 megapiksel full frame bir sensör var ve saniyede 40 kare fotoğraf çekebiliyor. Yani bu makineyle de gayet iyi fotoğraflar çekiyorsunuz. Ama asıl olayı zaten video ve bu makineyi alacak kişiler video özelliği için alacaklar. O yüzden de tuş yerleşimi ve genel ergonomisi buna göre dizayn edilmiş. Yine şöyle güzel bir tutma kısmı var. Bu da makineyi tek elinizde kullanabilmenize olanak sağlıyor. Daha güvenli ve dengeli tutuyorsunuz. Kübik bir yapıda ayarlanmış makine ve 7 tane özelleştirilebilir tuş var. Buralara özel ayarlar atayabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii diğer tuşları da değiştirebiliyorsunuz. Makineyi baştan sona kendinize göre konfigüre edebiliyorsunuz. 3 tane kullanıcı ayarı var. C1, C2, C3 diye. Fotoğrafta 3 tane, videoda 3 tane ve birbirinden bağımsız. Böylece 6 tane ayar yapabiliyorsunuz. Daha fazla ayar için de hafıza kartına ayarları kaydedip daha sonra oradan yükleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz kadar farklı ayar kaydedebiliyorsunuz. Makineyi ilk elime aldığımda daha ağır bekliyordum. Makine gayet hafif. Canon bunu iyi beceriyor. Yani gerçekten makineleri genel itibariyle hafif oluyor. Oldukça tok görünmelerine rağmen. Bu makinede 598 gram ağırlığı var. R6 Mark III'den 11 gram daha hafif. Magnezyum alaşımlı oldukça sağlam bir gövde yapısı var. Bazı bölgelerdeki plastik biraz hissedilebilir bir seviyede ama toza, neme karşı dayanıklı. Yani yağmur altında bu makineyi kullanabilirsiniz. Deklanşör düğmesinde ekstra bir zoom özelliği var. Buradan zoom yapabiliyorsunuz ve bunun hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani video çekerken ya da film çekerken zoom'a ihtiyacınız olduğunda bunu kullanıyorsunuz. Kayda deklanşör üzerinden giriyorsunuz. Başka bir yerde video tuşu aramamak güzel. Buradan yarım bastığınızda netliyor. Tam bastığınız zaman video kaydı başlıyor. Aynı zamanda tabii sol alt köşede de bir kayıt düğmesi var. Farklı çekim alanlarında çalışırken alt açılarda vesaire ya da top handle kullanıyorsanız buradan kayda girmek avantajlı oluyor. O güzel olmuş. 3 inç boyutlarında tipik bir Canon klasiği geriye dönebilen bir LCD ekran var. 1.6 milyon noktalı bir LCD ekran R6 Mark III ile aynı. Gayet güzel, çözünürlüğü iyi, renkleri güzel görünüyor. LCD ekrandan yana bir problem yok. Video kamera olduğu için LCD ekranı mesela biraz daha büyük olabilseymiş çok güzel olurmuş. Her türlü bilgiyi daha rahat görebilirdik. Açma kapama kısmı hemen sağ tarafta, baş parmağınız orada. Yine ayar çarkına da baş parmağınızla ulaşabiliyorsunuz. Diyafram, enstantane, ISO bunların hepsini sağ elinizle yönetebiliyorsunuz. Fotoğraf ve video modu sol tarafta. Bunda bir problem yok. Zaten geçiş yapacaksanız kullanıyorsunuz. Menü kısmı da sol tarafta. Bir tık bu işte bazen zahmetli olabiliyor. İkide bir sol elinizle menüye gitmeniz gerekebiliyor. LCD ekran dokunmatik olduğu için oraya dokunup geri ileri yaptığınız için çok da kullanmıyorsunuz. O yönden çok büyük bir problem değil. Yan kısmında girişleri görüyoruz. Mikrofon, kulaklık ve kumanda girişleri var. Tam boy HDMI var. Bu çok güzel. Böylece kablo sorunu yaşamıyorsunuz. Kablo aramıyorsunuz. Ayrıca HDMI üzerinden 7K RAW video çıktısı da veriyor. 4K 60p çıktı da alabiliyorsunuz. Onun altında da USB-C girişi var. USB-C üzerinden data transferi de yapabiliyorsunuz. Kameraya güç de alabiliyorsunuz. Yeni çıkan makinelerin birçoğunda buradan USB'den güç aldığınız zaman makine pili şarj etmiyor. Doğrudan gücü kullanıyor. Böylece pilin içeride ısınması, şişmesi ve deformasyon
optimizasyonu gibi sorunların önüne geçiyorlar. Şebekeden gelen güçle aslında makineyi çalıştırıyorsunuz. Burada da öyle. R6V'de de öyle düşünülmüş. Onun haricinde sol tarafta ve altta fan çıkışlarını görüyoruz. Makine içerisinde bir fan var. Bu bir video kamera olduğu için fan olması önemli. R6V'nin en başta söyleyeyim sorulardan, çok gelen sorulardan bir tanesi ısınma meselesi. Çünkü aynasız makineler bildiğiniz gibi ısınıyorlar. Canon R6V ile alakalı bir ısınma problemi yaşamazsınız. Yani 7K OpenGate RAW video çekerken bile 2 saatten uzun süre video çekebiliyor. 4K çözünürlükte 6 saate kadar video çekebiliyorsunuz. Yani 4K 50p 60p'lerde 6 saate kadar kartınız buna yetecekse video çekebiliyorsunuz. 4K 120p'lerde 2 saatte kaydı kesiyor. Bu ısındığından dolayı değil, o yüksek çözünürlükle yapılacak işlemden kaynaklı olabilir. Genel itibariyle bu makineyle alakalı bir ısınma sorunu yok. Fanı 3 seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Yani düşük, yüksek ve orta şeklinde. Aynı zamanda tamamen kapatabiliyorsunuz da. Yani çok sessiz bir ortam gerekiyorsa size, ki minimumda ses çıkmıyor ama maksimumda gerçekten bir fan sesi duyuyorsunuz. Otomatiğe alırsanız da işte makinenin sıcaklığına göre, ortamdaki sıcaklığa göre bunu kendisi ayarlıyor ve kapanmayacak bir şekilde çalıştırıyor. Bu yönüyle yani ısınma problemlerini bu makine için unutabilirsiniz. Sağ tarafta bir tripod yuvası var. Böylece dikey olarak da tripodlara bağlayabiliyorsunuz. Yani bir L braketiniz olmasa bile dikey ve yatay tripod bağlantılarını kullanabiliyorsunuz. Onun hemen yanında da klasik kart yuvamız var. CF Express tip B kart kullanıyor. Yani şu büyük olanlar. Bunların yazma hızı daha yüksek, daha geç ısınıyorlar ve yüksek çözünürlükte rahatlıkla video kaydedebiliyorsunuz. Onun haricinde de bir tane de standart UHS-2'yi destekleyen SD kart yuvası var. İki karta aynı anda kayıt yapabiliyor. Mesela bir tanesine 7K RAW yaparsınız. Diğerine de proxy kaydını atarsınız. Mesela 1080p çözünürlükte. Dolayısıyla kurgu esnasında biraz daha rahat edebilirsiniz. Bu esneklikler de var. Bu arada alt kısımda tabii ki pil yuvası var ve bu pilden övgüyle bahsedeceğim. LPE6P. Şimdi LPE6'ları biliyoruz. Bunu R6 Mark III videosunda da anlatmıştım ama bu P logosu yeni piller gerçekten çok uzun gidiyor. Yani ben çok seviniyorum buna. Çok şaşırdım. Normalde çabuk bitiyordu aynasız makinelerin pilleri. Bu pil 2 saatten uzun süre size çekim yapma imkanı sağlıyor. Yani bırakın makineyi 2 saat boyunca pil bitmeden çekim yapabiliyorsunuz. Bu harika bir şey. Gün içerisinde de parça parça çekim yaptığınız için yani günü kurtarıyorsunuz. Çok ilginç bir şekilde bir öğleden sonra çekime çıkıyorum. Akşam güneş batıncaya kadar rahatlıkla bir sürü çekim yapıyorum ve pil bitmemiş oluyor. Bu çok güzel bir şey. Yani sonuna gelmiş oluyor. Ama bir power bank üzerinden de saatlerce çekim yapabilirsiniz. O yüzden bir tane yedek piliniz olsa durumu kurtarırsınız diye düşünüyorum. Ya da bir power bank ile olayı çok rahat çözersiniz. Yedek pile de ihtiyacınız olmaz. Çok uzun süre giden çok güzel bir pili var. Canon'un burada övgüyü hak ediyor. Gerçekten pil kapasitesini arttırmışlar. Onun haricinde de şurada ön kısımda tali lambası var. Yani kırmızı ışık yanıyor. Kayda girdiğiniz zaman kayıtta olduğunuzu anlıyorsunuz. Birileri de sizin kayıtta olduğunuzu anlıyor. İsterseniz bunu kapatabiliyorsunuz. Şimdi gövde özelliklerini noktalarken en son gövde içi stabilizasyondan bahsetmek istiyorum. Bunun içerisinde IBIS titreşim önleme sistemi var. 5 yönlü bir titreşim önleme sistemi ve 7.5 stop size sabitleme sağlıyor. Canon R6 Mark III 8.5 stoptu. Bu 8.5 objektifle beraber. Burada da 7.5 objektifle beraber. Ama intro yani girişte gördüğünüz videoların, özellikle şehirdeki videoların tamamı elimde çektiğim görüntüler. Titreşim yok gibi bir şey. Yani gerçekten çok stabil olarak kullanabiliyorsunuz. Genel itibariyle zaten elinizde bir şeyler çekerken çok fazla oynamıyorsa o makinenin stabilizasyonu iyidir. Bu makinenin gerçekten güzel bir stabilizasyonu var. Ben titreşim önleme sistemini beğendim. Gayet güzel çalışıyor. O aradaki bir stop farkı çok da anlamadım. Genel itibariyle başarılı. Sinema kameralarında pek titreşim önleme sistemi olmaz üst düzey makinelerde. Onun da farklı sebepleri var ama bu daha böyle tek kamera gibi ya da işte çıkıp hızlı işler yapmak isteyenler düşünüldüğü için üretilen bir makine. O yüzden de gövde içerisinde titreşim önleme sistemi konmuş. Şimdi gelelim Canon R6V'nin kalbine.
İçerisinde dediğim gibi full frame CMOS bir sensör var ve 32.5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Open Gate video çekebiliyor. 3'e 2 oranında sensörün tamamını kullanarak 7K çözünürlükte Open Gate video çekebiliyorsunuz. Open Gate'in olması güzel. Neden? Artık hem Instagram'a hem YouTube'a içerik yapıyoruz. Hatta markalarla çalışırken bile markalar genelde işte bir YouTube videosu paylaştığımda onun içerisinden bir de dikey olarak Instagram'a ya da işte YouTube Shorts'a, TikTok'a vesaire video istiyorlar. 3'e 2 oranında çektiğiniz zaman hem 16'ya 9, 17'ye 9, 9'a 16 ve tüm bunları kullanabiliyorsunuz. Ve dikey formatta da işte daha geniş bir alanınız olmuş oluyor. O yüzden OpenGate önemli ve bu makinenin içerisinde var. 7K RAW video alabiliyorsunuz. RAW ve RAW Lite diye iki farklı RAW dosyası var. Bitrate değerleri RAW Lite'da RAW'ın yarısı kadar. Eğer hafıza kartı dolmasın, işte çok fazla datayla uğraşmayayım diyorsanız RAW Lite'ı seçebilirsiniz. Sonuçlar yine oldukça başarılı. Onun haricinde 4K çözünürlüklerimiz var. 4K, 25p, 50p, işte 120p gibi, 100p gibi hızlarda çekim yapabiliyorsunuz. 4K 120p'yi çekerken de makine crop yapmıyor. Yani tam boy çekim yapabiliyorsunuz. İsterseniz de crop haliyle çekebiliyorsunuz. Bu da size ekstra 1,5 kat yakınlaştırma imkanı veriyor. Bu da özellikle hikaye anlatırken farklı kadraj oluşturmanızı sağlıyor ve bizim gibi yaban hayatı içerikleri yapıyorsanız da orada konuya daha yakın görünmenizi sağlıyor. 4K videoları çekerken hem 17'ye 9 hem 16'ya 9 oranlarında çekebiliyorsunuz. Ayrıca 7K'dan oversample yaparak daha yüksek çözünürlüklü format da var. Burada tabi dosya boyutu büyüyor ama kalite ciddi anlamda artıyor. Özellikle detaylar önemliyse sizin için bu seçeneği seçebilirsiniz. Bunların da makinenin içerisinde olması gerçekten güzel. Yani video kodeyi noktasında R6 ve gerçekten çok esnek. Hatta 2K çözünürlük de var bu makinenin içerisinde. Bu da çok değerli. Artık 2K bazen bulamıyoruz. 2K çözünürlükte ve Full HD yani 1080p çözünürlükte saniyede 180 kare hızlarda çekim yapabiliyoruz. Böylece çok daha ağır çekimler yapmak mümkün oluyor. Özellikle sosyal medya için bu özellik gerçekten güzel olmuş. Şimdi Canon R6V'nin diğer önemli bir noktası da çift baz ISO'ya sahip olması. Yani doğrudan çift baz ISO terimini kullanmıyor Canon ama hem 800 base ISO'da hem de 6400 base ISO'da noise sıfır diyebiliriz yani. Tertemiz bir video görüntüsü var. 6400'de görüntü sıfırlandığı için siz 12800 hatta 25600 gibi ISO değerlerinde çıkabiliyorsunuz. Bir miktar noise bu defa görüyorsunuz ama noise kötü bir şey değil. Yani böyle tuhaf mor, kırmızı gibi saçılmalar olmadığı sürece problem değil. Canon'da da bu noise fena görünmüyor yani yüksek ISO'larda. Ama 6400 gayet güvenli bir nokta ve sıfır noise gibi bir çekim alabiliyorsunuz. Ben yaban hayatı çektiğim için genelde de az ışıkta çalışıyorum. Zaten videonun girişinde de böyle görmüşsünüzdür ya. Hep güneş batmadan önce çekimler yaptım. O yüzden de zaten bir noktadan sonra hemen 6400 ISO değerlerine çıkıyorum. 1600 ISO'ları çok sık kullanıyorum. 800 ISO ile başlıyorum zaten. Çünkü genel itibariyle de log çekim yapıyorum. Bu makinenin içerisinde C-Log 2 ve C-Log 3 birlikte var. Bu da güzel çünkü dinamik aralık noktasında ikisinin biraz farklı bir durumu var. C-Log 2 özellikle daha karanlık ortamlarda çalışıyorsanız daha avantajlı. Daha az noise üretiyor gölgelerde. O yüzden daha geniş bir dinamik aralıkta daha zor şartlarda tercih edebilirsiniz. C-Log 3'te renk yaparken daha esneklik sağlıyor size. Daha hızlı içerik üretecekseniz, daha hızlı renk yapacaksanız C-Log 3'ü de tercih edebilirsiniz. İkisi de çok başarılı log formatlar. Bu videonun başında izlediğiniz görüntülerin büyük bir kısmı log çekildi. Ciddi anlamda güzel renk yapılabiliyor. Yani açıkçası hani o Canon kırmızısını da videolarda görmeye başladım ve gözüme de hoş geliyor açıkçası. Yani Canon renkleri var diye önceki videoda da söylemiştim. Video kısmında da bu Canon renklerini görebiliyorsunuz. Böyle bir göze aşina olduğunuz tatlı bir takım kırmızı ve turuncu renkler geliyor. Esnek bir şekilde renk yapabiliyorsunuz. Tabii ki log çekim daha önce de söylediğim gibi sadece renk yapmak için değil. Dinamik aralığı sonuna kadar kullanmak için var. O yüzden de zaten 800 ISO'dan başlıyor log dosyalar ve 6400 ISO'da ikinci baz ISO olarak temiz çekim yapmaya devam ediyorsunuz. Yani siz log çekim yaptığınız zaman gidip 200 ISO'larda 400 ISO'larda video çekerseniz
videonuzda noise oluşacaktır. Yani o dinamik aralığı alamazsınız. Dosyayı zorladığınız zaman hemen noise'leri görürsünüz. Kirliliği görürsünüz. O yüzden 800 ve 6400 işte ara değerlerde de noise'in az olduğu şekillerde videoları çekebilirsiniz. Bunlar önemli. Tabii ki Rec 709 olarak yani normal renkli çekimlerde yapabiliyorsunuz. Burada Color Rate kısmı var yani 7 numaralı tuş. Buna bastığınız zaman 3 farklı renk profili çıkıyor. Yani bir tanesi fotoğraf profili gibi işte standart, vivid, portre vesaire gibi ayarları kullanabildiğiniz bunların ince ayarlarını yine yapabiliyorsunuz. İkinci kısımda filtreleri görüyorsunuz ve ona göre farklı filtreleri kullanabiliyorsunuz. Üçüncü kısımda da işte log çekimleri ya da Rec 709 gibi o formatları kendiniz makinenizi ayarlayabiliyorsunuz ve o şekilde çekimlerinizi yapıyorsunuz. Yani oldukça geniş renk seçenekleri de makinenin içerisinde sunulmuş. Video kameralarda olması gereken bazı grafikler var. Yani özellikle log çekim yapıyorsanız size doğru çekimi yapabilmeniz için, doğru pozlamayı yapabilmeniz için gözünüzün gördüğünün dışında grafiksel olarak size bilgi vermesi gerekiyor. Bu makinenin içerisinde normal bildiğimiz histogram var. Onun haricinde de waveform da var. Aynı zamanda işte zebra, false color bunların hepsini koymuşlar. Yani false color'ı menüden açıp kapatıyorsunuz. O biraz şey olmuş ama tuşlara atayıp hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yani false color'a kadar olması gerçekten güzel. Ben log çekimlerinde bu log'la alakalı videoda anlatmıştım. Onu şuraya bir yere koyarım. Log videoları nasıl yapılıyor, renk nasıl yapılıyor, log nasıl çekilir bunu anlatmıştım. Onu mutlaka izleyin. Orada waveform kullandığımı söylemiştim. Çünkü waveform dalga formunda olduğu için kadrajın içerisindeki tüm objelerin dalga olarak pozlama değerlerini, beyaz ve siyah değerlerini gösteriyor. Burada da bu waveform'da bunu izleyebiliyorsunuz. Böylece güvenli bir şekilde pozlama yapabiliyorsunuz. Tabii ki video assist var. Yani renkli olarak size gösterebiliyor. LUT atayıp sizin kendi ayarladığınız LUT'u bunun içerisine atıp daha çekim esnasında sonucun nasıl olacağını da ekrandan görebilirsiniz. Yani bu esneklik de var ama o LUT destekleri bile olsa bu waveformlara, işte false color'lara, zebraya duruma göre, çekime göre ihtiyacınız oluyor. Bunların içerisinde olması da güzel olmuş. Şimdi video ile alakalı gelelim video kalitesine, performansına ve rolling shutter olayına. Genelde bu rolling shutter çok bahsedilmeyen bir konu ve ben her makinenin rolling shutter performansına bakıyorum. Neden? Bir video kamerada rolling shutter aşağı yukarı 17-17,5 milisaniyenin üzerine çıktığında bu jöle dediğimiz yani sallanma, yamulma hareketlerini bariz bir şekilde görebiliyoruz. İdeali 17'nin altında olması. Bu fotoğraf makinesinde rolling shutter değerleri gerçekten çok güzel. 4K 60p oversample yani 7K'dan örneklenmiş 4K 60p çekerken 13.2 milisaniye rolling shutter var. Yani rolling shutter görmüyorsunuz. Bu gerçekten güzel. 4K 120p çekerken orada oversample olmadığı için 6.6 milisaniye rolling shutter var. Rolling shutter'ı hiç hissetmeyeceğiniz çekimler yapabiliyorsunuz. Gelelim 7K OpenGate RAW'a. Burada da 16.6 milisaniye rolling shutter var. 17 milisaniyenin altında gayet güzel bir performans ortaya koyuyor. Yani bu fotoğraf makinesiyle videolarınızda rolling shutter etkisini hissetmeyeceksiniz. Minimum düzeyde göze alışık gelen bir durumda. O yüzden gayet başarılı bir video performansı var. Video performansının yanı başında video dokusu önemli. Açıkçası şöyle bir durum var. Canon R6 Mark III'ü kullanırken de onu hissetmiştim. Videoda bir doku var. Bu aslında daha sinematik, daha gerçekçi ve daha profesyonel hissettiren bir dosya veriyor size. Videoları izlerken o doku sayesinde daha böyle geleneksel sinema kameralarına yakın bir veri elde ediyorsunuz. Cilt tonları ve ciltteki detayları daha iyi görebiliyorsunuz. Yani böyle sanki çok cilalanmış bir pürüzsüz bir video almıyorsunuz. Bu aslında bence çok güzel. Özellikle insanları çektiğiniz zaman o ciltteki detaylar da gerçekten güzel. Cilt tonu da zaten Canon'un en başarılı olduğu bence noktalardan bir tanesi cilt ton rengi. Bunu çok iyi yapıyor Canon. O yüzden de özellikle insan odaklı çekimlerde çok rahatsınız bir defa renk anlamında. Doku da olunca, detay da olunca daha böyle gözünüze sinematik, daha gerçek, daha doğal bir video görüntüsü veriyor.
böyle cilalanmış, parlatılmış, yani pürüzsüz bir görüntü görmüyorsunuz. Bence bu önemli çünkü daha hayatın içinden daha gerçek. Bir süre sonra da gözünüz onu arıyor, yani o estetiği arıyor. Çünkü sinemada, filmde dikkat edin, yani o doku, hatta noise bir miktar, sinemayı sinema yapan şey aslında o. Tamamen parlak olduğu zaman bir reklam filmi gibi oluyor. Pürüzsüz, sosyal medyaya yapılmış gibi. Onu zaten yapabiliyorsunuz istediğiniz anda. Bu anlamda da ben R6V'nin ve R6 Mark III'ün video kalitesini gerçekten beğeniyorum. Her ne kadar son kullanıcı için üretilmiş. Yani V logosu biliyorsunuz R50'de vardı. İlk çıkan model oydu zaten. O giriş seviyesi bir video kamera. Bu ileri seviye, üst seviye bir video kamera. Ama şunu söyleyeyim, hani çoğu profesyonel işinizi de bu makineyle yaparsınız. Yani bir RAW çekiyor ve gerçekten 10 bit çok güzel log videolar çekebiliyorsunuz. Belgesel çekersiniz, kısa film çekersiniz, dizi, film, sinema, yani bununla yaparsınız yani. Gerçekten o dinamik aralığı da çok güzel. 15 stop dinamik aralık var. Yani 15 stopla neler yapılır. O yüzden gerçekten dediğim gibi hani birçok işinizi yapabilirsiniz. Zaten sosyal medya için çok çok iyi. Fazla bile. Yani sosyal medyanın içinden geçersiniz bu makineyle. O yüzden şu an için piyasada rakiplerini de düşündüğümüz zaman gerçekten çok güçlü bir oyuncu. İşte Canon'un renkleri, filmin dokusu, ısınmaması, kapanmaması, bir sürü kodek desteği, tüm bunları düşündüğümüz zaman ciddi anlamda artısı olan bir model olmuş. Yani burada biraz işte Canon R6 ve kimlere uygun, kimler almalı gibi sorunun da aslında cevabı çıkmış oldu. Hemen hemen her alandaki video işlerinizde, hatta işte belgesel gibi, kısa film gibi vesaire sinema tarzı işlerinizde de çok rahatlıkla bu makineyi kullanabilirsiniz. Herkese hitap ediyor. Küçük boyutları, kompakt yapısıyla da çok çok avantajlı. Burada tabii bazı dezavantajları var. Yani bu makinenin bulunduğu sınıf itibariyle. Çünkü üzerinde biliyorsunuz C50 var, C70 var, C80 var. Yani farklı modelleri de var. O yüzden de yani bunun bir yerde durması gerekiyor. İşte o durduğu yerlerden bir tanesi de mesela top handle yok. Yani burada neticede çok fonksiyonlu bir flash kızağı var. Yani sadece flash patlatmıyor. Burada içeride bir sürü bağlantı var. Aslında buraya Canon istese çok rahatlıkla elektronik vizör koyabilir ya da mikrofon, XLR girişli bir mikrofonlu üst tutma kolu yapabilirdi. Ama bunu yaptığı zaman anında C50'yi etkileyecek bir durum. Belki de yani. O yüzden böyle tercih etmemişler. Yani makinenin bir yerde durması gerekiyor. Durduğu yer bu olmuş. Hani ben bir böyle top handle olsaydı mikrofonlu gerçekten isterdim. Yeri geldiğinde çok parlak ışık altında, özellikle yaban hayatında vesaire, LCD ekrandansa vizör olsa güzel olurdu. Bazen kamuflajın içinde oluyorsunuz. LCD ekran parlak geliyor. Hayvan sizi görebiliyor ama vizörden onu takip etmek daha kolay oluyor gibi. Kart yuvasını açtığın zaman makine kapanıyor. Yani açıkken kapanıyor. Kartı çıkartamıyorsunuz. Mesela SD karta kayıt devam ederken kart değiştirmek isteseniz bunu yapamıyorsunuz. Çekim bitiyor. Muhtemelen üst sınıf makineleri korumak için yapılmış, bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Böyle bir durum var. Bu makineyi artık iyice üst düzey profesyonel bir makine olmaktan geri koyan şeylerin başında bu ikisi geliyor. Aynı zamanda işte bir eksi olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelelim bu makinenin otofokus performansına. Otofokusu biraz gerilere attık ama makinede çok özellik olunca anca sıra geldi. Canon R6V ile Canon R6 Mark III arasında bazı farklılıklar var. Çünkü bu makine daha video odaklı bir makine olduğu için otofokus sistemi videoda daha farklı davranıyor. Ve gerçekten şunu gördüm. R6 Mark III'den daha hızlı, daha kontrollü bir otofokus sistemi var videoda. Ama bu fark çok az. Sadece tabii ben yan yana kullanabilme imkanı da olduğu için onu hissettim. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim size. Arada böyle minik bir fark var. Daha böyle kararlı ve tutarlı bir AF var. Esnek AF noktalarını ayarlayabildiğiniz için bir sürü farklı şekilde AF'leri belirleyebiliyorsunuz. Mesela yatayda duran kuşlar için daha ince uzun bir AF sistemi, yani arayacağı noktayı seçiyorum ve sadece kuşları orada arıyor. Objeleri orada arıyor. Yukarıya aşağıya gitmiyor. Böyle esneklikleri sayesinde otofokusu çok verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten hani profesyonel işlerde, belgeselde manuel fokus tercih edilir. Ama ben tüm burada çektiğim videoları otofokusla çektim. Gayet başarılıydı. Konuyu çok güzel bir şekilde buluyor. Zaten Canon özellikle kuşlarda, yaban hayatında objeleri o kadar karışık şeyin içerisinde bile tespit edebiliyor.
Gidiyor çok uzaktaki bir kuşun bile kafasını netleyebiliyor. Yakınsa gözünü zaten bırakmıyor. Burada da öyle. Video çekerken yapışıyor. Bırakmıyor. Açıkçası bunu çok beğendim. 1053 tane AF noktası var. Bu böyle kayıyor yani adeta o noktalar. Her yerde objeleri arayabiliyor, bulabiliyor ve takip edebiliyor. Ve soluma yapmıyor. Yani makine özellikle parmağımla dokunup işte ilerideki kuşları, ağaçtaki kuşları, sonra yakındaki kuşları netlerken bile böyle zıplayarak geçmiyor. Sanki follow focus'la netliyormuş, manuel netlik yapıyormuş gibi akıcı, pürüzsüz, soluma olmayan bir netlik yapıyor. Dolayısıyla otofokus sistemine baya güvenebileceğiniz bir model olmuş. Ben keyifle otofokus sistemini kullandım. İnsanları çekiyorken zaten bir problem yok. Artık insanların yüzünü gözünü çok güzel bir şekilde takip ediyor. Şu an R6 Mark III'ün beni video boyunca takip ettiği gibi R6V'de aynı performansı ortaya koyuyor. Zaten insanla alakalı artık her şey daha kolay. Onun haricinde nesne takip noktasında da işte insanlar, kuşlar, araçlar gibi uçaklar vesaire bunlar da yine R6V'nin içerisinde mevcut. Fotoğraf tarafından gelecek olursak gelmesek de olur. R6V'nin fotoğraf tarafında açıkçası çok fazla fotoğraf çekmedim. Yani zaten R6 Mark III ile çok benzer, aynı sensör, aynı otofokus sistemi vesaire olduğu için fotoğraf tarafında sonuçları bildiğimden dolayı hiç oraya girmedim. Birkaç böyle deneme fotoğraf çektim. Aynı şekilde netliyor. Hızlı. AF sistemi aynı. 32.5 megapiksel aynı sensör ve aynı çözünürlük var. Dolayısıyla bu makineyle de çok güzel fotoğraflar çekersiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Tek sorun şu olabilir. Vizör olmadığı için çok parlak ışıkta vesaire belki zorlayabilir. Ama onun haricinde hiçbir problem yaşamazsınız. O yüzden fotoğraf kısmını es geçiyorum. Genel itibariyle bu makineyi alacak kişiler fotoğraftan ziyade video için alacaklar. O yüzden de aslında bu makinede mesela mekanik deklanşör yok. Yani mekanik deklanşör olayı daha böyle işte hızlı konularda o rolling shutter etkisi olmasın ve objelerin sağı solu yamulmasın diye aslında iyi bir şey var ama rolling shutter'ı düşük, bunun gibi böyle hızlı yazabilen bir fotoğraf makinesi olduğu zaman o mekanik deklanşöre ihtiyacınız olmuyor. Yani elektronik deklanşörle de aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Perde belki şöyle olabilirdi, hani sensörü açtığımızda doğrudan sensör ortaya çıkmasın diye bir perde olabilirdi yani. Sırf sensörü korumak için bir perde konabilirdi. Onu koymamışlar. R6 Mark III'de mesela güzel oluyordu yani. Direkt perde kapatıyor, sensörü görmüyorsunuz. Sensör daha az kirleniyor. Burada sensörün kirlenme ihtimali biraz daha yüksek. Makineyi her kapattığınızda sensörü temizliyor fotoğraf makinesi. Bir titreşim yaparak genel itibariyle sorunsuz çalışabiliyorsunuz. Şimdi biraz objektiflerden de bahsedelim videonun sonuna gelmişken. 35 mm f1.4'ü zaten video boyunca gördünüz. Bu videoyu çeken objektif bu. Otofokus hızı, rengi, keskinliği, dokusu vesaire işte Canon R6 Mark III'ün video detayıyla beraber. Renkli çekiyorum. Log çekim yapmıyorum. 4:2:2 10 bit 16'ya 9 oranında çekim yapıyorum. Durum vaziyet bu. Burada da 24-105 f2.8 objektif var. Z logosu olan. Yani şuradaki bölüme bir fokus motoru bağlıyorsunuz ve makine üzerinden şu şekilde zoom yapabiliyorsunuz bu sayede. Zaten zoom yaparken objektifin boyu uzamadığı için rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Biraz ağır, büyük bir lens. 82 mm filtre çapı var. Ön mercek birazcık büyük. Zaten 105 mm'de de f2.8 olabilmesi için bu gerekiyordu. Diyafram bileziğinin olması, işte zoom halkasının yumuşak olması, ön tarafta özel bir tekerleğinin olması, işte custom düğmelerinin olması bu objektifi aslında bir video objektifi yapıyor. Yani hedef olarak video işlerinde kullanılmak üzere yapılmış. Ama optik kalitesi gerçekten çok güzel bir objektif. Videonun başında ve şu anda da gördüğünüz o çekimlerin tamamını ben bu 24-105 objektifle yaptım. Objektif ağır olduğu için stabilizasyon anlamında da avantaj sağlıyor. Elinizde çekim yaparken tamamen elimde çekim yaptım. Ve hem renkleri hem keskinliği hem netleme başarısı vesaire çok güzel. Yani böyle kendine hayran bırakan, kendine aşık edecek objektiflerden bir tanesi. Açıkçası Canon ekosisteminde bu objektiflerin yeri çok başka. Evet biraz pahalı ama çok kaliteli. Yani bütçesi olanlar için, ileriye doğru yatırım yapmak isteyenler için, ekosistemini çok sağlam kurmak isteyenler için bu objektifleri tavsiye ederim.
bu zoom yapan, motor takılabilen objektifler bambaşka. Bunun 70-200 versiyonu da var bildiğim kadarıyla. Ona da bakabilirsiniz. Yani optik kalite anlamında da çok çok iyi. 105 mm f2.8 aynı zamanda portre demek. Çok güzel portre çekimleri de yapabilirsiniz. Onun haricinde 70-200 ve 100-500 objektifleri de makineyle kullandım. Ve genel itibariyle zaten bildiğim objektifler. Sizlere daha önce anlatmıştım. R6 Mark III videosuna bakabilirsiniz. Hepsi gayet optik anlamda keskin, iyi, yüksek çözünürlükle baş edecek objektifler. Evet, videoyu toparlamak gerekirse genel itibariyle Canon R6V modelini ben çok beğendim. Rakiplerini genel itibariyle biliyorsunuz zaten. Birkaç tane rakibi var. Onlara göre düşündüğümüz zaman OpenGate, 7K çözünürlük, RAW video, ısınmaması, kapanmaması, daha doku odaklı videosu, daha gerçekçi videosu vesaireyle öne çıkıyor. Yani hem sosyal medya için hem profesyonel işler için bu makineyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fakat rakiplerinin güçlü olduğu nokta aslında 3. parti lenslere tamamen açık olmaları. Bir sürü farklı ekonomik lens bulabiliyorsunuz. Ama Canon'da bu hala kapalı. 3. parti lens alamıyorsunuz. Sadece Canon'un lenslerini kullanmanız lazım. Ama orada şunu söyleyeyim size. Canon'un kendi adaptörleri var. Eski EF lensleri, yani aynalı sistemdeki EF lenslerini kullanabildiğiniz. Canon'un bir sürü çok güzel EF lensi var. Yine Canon EF uyumlu bir sürü 3. parti başka lens var. Bunları kullanabilirsiniz. Diğer taraftan sinema lenslerini zaten kullanabiliyorsunuz. Onunla alakalı bir problem yok. Doğrudan RF uyumlu sinema lensleri de var. EF uyumlu sinema lenslerini de dönüştürücü olarak kullanabilirsiniz. Çünkü onlarda otofokus yok. Biraz sinema odaklı lensler olduğu için onlarla alakalı bir sınırlama yok. Ama bu makinenin fiyatını düşündüğünüz zaman fiyatı gerçekten rakiplerinin altında ve hatta R6 Mark III'den de uygun. O yüzden gerçekten fiyatını ve özelliklerini dengelediğinizde çok iyi bir fiyatı var ve çok güçlü özellikleri var. Son olarak kişisel değerlendirmemi yapmam gerekirse ben bu makineyi beğendim. Bu makineyle yola gidilir. Belgesel çekilir, kısa film çekilir. Yani sosyal medya her türlü işinizi yaparsınız. Reklam, tanıtım, tüm bunları yapabilirsiniz. Yani makineye güvenilir. Ben bu makineyle 2 tane YouTube videosu çektim. Bundan önceki videolarda görebileceksiniz onu. Aynı zamanda işte bir sürü örneklerini gördünüz. Gayet güzel RAW, log videolar çektim. Yaban hayatı çektim. Şehirde çekimler yaptım. Yani her türlü işin altından kalkıyor. Sorunsuz çalışıyor. Bir süre sonra da menüsüne, tuşlarına alışıyorsunuz. Çok hızlı çalışıyorsunuz. Tepkileri net, ne yaptığı belli. O yüzden gerçekten çok güçlü bir model olmuş. Canon bu makineyi çok iyi bir dönemde çıkardı. Ve ben çok satacağını düşünüyorum. R6 Mark III almamış olsam, ekosistemimde o olmasa video odaklı bu makineyi alabilirdim. Ama ben R6 Mark III hem fotoğraf hem video olarak düşündüğüm için öyle bir tercih yaptım. Video kamera arayanlar, daha video odaklı kamera arayanlara bu makineyi net bir şekilde tavsiye ediyorum. O zaman bugünlük böyle. Sizlerle Canon R6V'yi inceledik. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve hype etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.